Evet değerli arkadaşlar, şu anda Iganga bölgesine geldik. Iganga şehrinin bir köyündeyiz. Iganga merkezden 1,5 saat mesafede. Şu köyde böyle bir şeyle karşılaştık. Buranın çako dedikleri bir malzeme var. Bizim mangal kömürü gibi bir şey ama çok daha farklı. Burada yakarak bunu hazırlıyorlar, yakıyorlar, sonra kurutuyorlar. Çakoyu siz alıp tükettiğinizde, yaktığınız zaman duman çıkmıyor. Daha çabuk tutuşuyor. Çok daha kaliteli bir sonuç elde ediyor. Şu an buraya dokunuyorum. Ciddi manada bir sıcaklık var. Toprak ateş gibi ya. Hamamda göbek taşı olur ya, o sıcaklıktan biraz daha fazla. Şöyle dumanları görüyorsunuzdur. Afrika'da yeni şeyler keşfetmeye devam ediyoruz. Takipte kalın. Yeni şeyleri kaçırmayın. Abone olun. Yenilerden hemen haberdar olun. Vay, slogan güzelmiş. Come lan. Where are you going? Django. Aha. Jewali niye bu? Kalesebo. Ogambachu. Ndigano. Lebulunchi. Aha. N'abaidukulu. Okay. Kali. Maşallah. Evet arkadaşlar, kala kala buranın dilini de öğrenmiş olduk. Bu da bu teyzemizin, bu çocuklar torunu. Bak az önce korkan çocuklar. Şimdi ufak tefek sempatik hareketlerle nasıl geldiler ama. Oy. Dubulunchi. Ogambacho. Kali. Aha. Ay mame. Bako. Aha. Okay. Unkonte. Oho. Aha. Oh, very hard ya, very hard ya. Oh. No. Okay, again. Aha. Okay. Ya, yerim. Okay. What is this? Mango? No. What is this? Betakambe bakibuuza. Bachibuze. Kiriawo. Bachibuze. What is the bachibuze? Bali mubuuza. Do you speak English? No. Okay. Bachibuze. Bachibuze. Sizi gidip bachibuze'leş. Görüyorsunuz. Django, where are you going? Bachibuze. Evet arkadaşlar, şu anda bu köyümüzde güzel anlar geçiriyoruz. Şöyle bir hacı amcamız var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. How are you, Sebo? How are you? Fine, how are you? I am okay, thank you. Aha. Okay. Thank you. Kendimi belediye başkanı gibi hissettim, yemin ederim. Bu nedir ya arkadaş? Vallahi süpermiş ha. Güzel bir duygu. Seçimlere hazırlanıyorum. Kasava dediğimiz bitki bu. Bundan yemek yapıyorlar. Yemek yaptıkları yere bakar. Mutfak olarak kullanıyoruz. Şurada yemeklerini yapıyorlar. Aynen bak şurada. Ankastre. Bak şurası da davlumbazı buranın. Aha. Bu arkadaşlar burada çalışıyorlar. What are you doing lan? Söküyorlar şu anda. Kasava. Allah Allah. Aynen. Söyle. Kökü This one is kasava. Evet arkadaşlar, burada kasava denilen bir bitki var. Bunu yiyorlar. Önce haşlıyorlar, sonra kabuğunu soyup yiyorlar. Bu faydalı bir bitki ama çok fazla yerseniz eğer, bunda asit miydi abi, oksit mi? Civa çok fazla, beyne biraz sıkıntısı var. Bunları şu anda bizim için hazırlıyorlar ama biz bu kadarını zaten yiyemeyiz ama en azından nasıl yapıldığını, nasıl çıkartıldığını görmüş olduk. Kasava. Very nice ya, maşallah. Ben kasavayı görmüştüm de. Bu kasavanın böyle bir ağacın kökü olduğunu bilmiyordum. Topraktan çıkan bir şey biliyordum. Bir şey değil aslında. Normalde değil ama bunlar hayvan yemi olarak kullanılıyor Avrupa'da bunlar. Burada bunlar haşlayıp yiyorlar değil mi? Haşlayıp kabuğunu soyup yiyorlar. Az önce gösterdik ya. Orada da bunun hazırlanmış hali var. Şimdi onları görelim. Şöyle bir şey. Biz küçükken rahmetli babamın yapmış olduğu bir iş vardı. Çöğen diye. Çöğen otunun kökü.
Ona benziyor, çöğene benziyor hakikaten. Bayi da kubo. Oh. Ne? Allah. Soyuşunu bakıyorum. Evet. Bizim Salim şimdi kasavayı soyuyor. Sorry. Aha, okey. Burası da mutfak. Bu şekilde kasavanın kabuğunu soyuyorlar. Kabuğunu soyduktan sonra kasava şu hale geliyor. Ve üstünde işte Ankasya ocağı var. Neye benziyor bu? Bilmiyorum ki neye benziyor ya. Silverline Ankasya. Enteresan, Hindistan cevizine benziyor. Suyun içine atıyorlar. Ondan sonra ateşe verip şöyle Yani dört burada kapaklı bir şey, ateşe kapaklı verip bir kaynatıyorlar. Kaynattıktan sonra güneşte kurutuyorlar. Açık alana serip kurutuyorlar. Ondan sonra tüketiyorlar. Afrika'da yeni şeyler keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi Salim bana bir şey gösterdi. Burada bir tane teyzemizin saçını tıraş mı ediyor, saçını mı örüyor? Onu göstereceğiz. Evet arkadaşlar, bildiğimiz permatikle, permatik de değil bu, jiletle direkt teyzemizin saçını kesiyor. Hakikaten çok enteresan. Bugün yeni şeyler keşfetmeye devam ediyoruz ya. How are you, Niavo? Huh? Yes, I'm Are you okay? Yes, I'm okay. Okay. Can you continue please? Teyze, Cebali. Aa, okey. Teyzemizin gözleri görmüyor. Debolunci. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Are you Muslim inşallah ha? Are you Muslim or no? Muslim maşallah. Nze Safina. Ah, okay. Mwana wa Mugalimu, mwana wa Haji. Hac? Baba. Ah, Hac. maşallah. İnşallah, inşallah. Okay. Mi azize. Hakikaten ya. Bunu hiç görmemiştim. Böyle bir şeyi. Çok enteresan. Teyzemizin gözleri görmüyor. Yaşlı. Muhtemelen yürümesinde falan da sıkıntı var. Ama saçlarına bak maşallah ya. Ha, evet abi. Hatırla. Yani bu kadar beyaz saçlı ben ilk defa görüyorum ya. Bak bak, çocukların merakına bak. Malina. Manina, manina. Teyzemize Allah'tan hayırlı uzun ömürler diliyoruz ve programımıza devam ediyoruz. Cambu cambu cambu. Öyle 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 öyle. Cambu 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 cambu. Cambu 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 cambu. Cambu. Evet arkadaşlar, sizce beyaz olarak, yani ayrıştırmak için söylemiyorum, bir beyaz olarak burada bir belediye başkanlığına adaylığımı koysam acaba seçilir miyim? Merak ediyorum. Cevapları yoruma bekliyorum. Hakikaten neler çıkacak acaba? Özellikle Afrika'ya gitmiş olan insanlar varsa, böyle bir şey yaparsak acaba nasıl bir sonuç elde edebiliriz? Şöyle bir şey var. Daha önceden bu konuyla alakalı bir beyazın, Türk mü bilmiyorum ama bir beyazın bir yerde Cumhurbaşkanlığı mı Başbakanlık adaylığına koyulduğunu, seçimlere girdiğini biliyorum ama sonucu hatırlamıyorum. Tezgahda bir şu etek var. Al. Okay. Dur. Al abi. Okay. Go. Go. You can go. Ah. Şimdi bu zamanında Amerika kurulurken buradan gemilerle yüklemişler buradaki kardeşlerimize. Amerika'ya götürmüşler. Ve götürdükleri süre ne biliyor musun? 3 ay sürede götürüyorlar. İleride üst üste dizerek, raflara dizerek böyle 3 ay yolculuk yaptırmışlar. Birbirinin pisliğiyle alttaki vefat etmiş. Ayda %30 gibi kayıpla gitmişler burada bir şeye, Amerika'ya. Ne kadar insan yerine koymuyordu. Kafeteryaya veya birhaneye zenciler giremiyordu. Otobüslerde aynı otobüse binemiyordu. Hiçbir şekilde hakkı yoktu. Benim beri tarafa Afrika'da tabii yokluk olduğu için nüfuslar fazla şekilde artıyor. Doğal da bir yaşam var burada her şeyde. Ne kadar tatlı görüyorsun. Bu Ebola virüsü dedikleri olay var ya. Şimdi tam hatırlamıyorum tarihini ama herhalde 1900'lü yıllarda Simpson dizisinde oynandı Ebola virüsü diye çıktı çizgi filminde. Sonra Ebola başladı burada insanları kırmaya. AIDS dedikleri hadise aynı şekilde. Burada insanların 1/3'ü AIDS'ti. Aynı şekilde ölümcül bir hastalık. Hem
hizmetçi olarak kullanıyor Batı burayı. Hem de kökünü kurutmaya çalışıyor. Öyle bir şey yani. Sen İngilizlerin sömürüsünde, beri taraf Ruanda Fransızların sömürüsünde. Göle bile Victoria Gölü koymuşlar ismine. Cenab-ı Allah bunların hakkını çatır çatır alacak onlardan. Öbür tarafta alacak yani bu kardeşlerimizin hakkını. Allah bunların yardımcısı olsun abi. Ogan Baçu. Evet. Aha. Okey. Aha. Bu. Niyazi ile Kali. Evet arkadaşlar, ıslandık, sırılsıklam olduk bir açılışta. Ama değdi. Teyzenin bir tanesi beni komple ıslattı. Yani affedersiniz, donuma kadar ıslandım yani. Ama güzel oldu, güzel bir program oldu.